Toprağına 1933 Ekim ortasında ayak bastığımız Türkiye Cumhuriyeti daha henüz 10 yaşını doldurmuştu. Gelişimizden 1-2 hafta sonra 1933 Ekim'inin sonunda Cumhuriyet'in kuruluşunun 10. yıl dönümü nedeniyle her yerde fakat özellikle Ankara ve İstanbul'da yapılan görkemli kutlamaların bazılarına katılma imkanı bulduk. Tüm yabancı profesörler, o zamanın Dışişleri Bakanı Doktor Tevfik Rüştü Aras tarafından hükümetin savaş komiseri Mareşal Kliment Voroshilov yönetimindeki Rus delegasyonu şerefine Dolmabahçe Sarayı'nda verdiği bir resmi kabule davet edilmişlerdi. Bu sayede üstümde bir frakla, çiçek ve bayrak şekillerinde Türk ve Rus amblemleriyle müsrifçe süslenmiş olan büyük balo salonuna biraz da çekinerek girdim. Türk Sarayı'nın iç döşemesi öylesine görkemli ve boğaza bakış açısı o denli harikaydı ki aslında bir Şark Düşler Sarayı'nın prototipi olarak kabul edilebilirdi. Salon girişinin tam karşısında Türk Yarımayı'nın yanında Rus orak ve çekici duruyordu. Türk Milli Marşı'ndan sonra Nazi Almanya'sında o denli aşağılanan Enternasyonal Marşı'nı duyduğumuz ve hemen ardından balonun resmen Mareşal Voroshilov ile Bayan Aras ve Türk Dışişleri Bakanı ile Bayan Voroshilov'un dansları ile açıldığına tanık olduğumuzda Nazi Almanya'sından henüz yeni ayrılmış olan biz Almanların ne kadar şaşırdığı kolayca anlaşılabilir. Diye tasvir ediyordu. Boğaziçi'ne Sığınanlar adlı kitabında Türk-Sovyet yakınlığını Alman iktisat profesörü Fritz Neumark. Kendisi 1. Dünya Savaşı'ndan önce Nazi Almanya'sından kaçarak Türkiye'ye yerleşen onlarca Alman bilim insanından biriydi. Atatürk bu insanlara kucak açmıştı, onlar da Türkiye'yi ikinci memleketleri olarak görmüşler ve tam bir Türk dostu olmuşlardı. Türkçe öğrenmişler ve çalışmalarıyla Türk akademi ve bilim dünyasına büyük katkılar yapmışlardı. Fakat bizim asıl anlatmak istediğimiz başka bir dostluk hikayesidir. Profesör Neumark'ın anılarında çarpıcı biçimde tasvir ettiği Türkiye Cumhuriyeti'nin 10. yıl kutlamalarının onur konuğu Rusya ile genç Türkiye Cumhuriyeti'nin dostluğunun pek de bilinmeyen hikayesidir bu. Bugünlerde siyasi hayatın gündemine gelen ve kısaca TRÇ ittifakı olarak ifade edilen Türkiye-Rusya-Çin ittifakının Türkiye ile Rusya arasındaki kısmının temelleri ta o zamanlarda atılmıştı. Üstelik bu iki ülke en zor zamanlarında birbirlerine destek olmuşlar, kelimenin tam anlamıyla kötü gün dostu olmuşlardı. 1914 yılında başlayan Birinci Dünya Savaşı, uluslararası konjonktürü değişmeye zorlamıştı. Bu dönemde sadece ülkelerin birbirleriyle ilişkileri, ulusal çıkarlar, güvenlik arayışları ve ittifaklar değil, uluslararası aktörler de değişmişti. İmparatorluklar yıkılmış, yerlerine ulus devletler kurulmaya başlamıştı. Osmanlı İmparatorluğu'nun yerini Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti alırken, Çarlık Rusyası'nın yerini de önce Rusya Sosyalist Federatif Sovyet Cumhuriyeti, sonrasında da Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler almıştı. Türk-Rus ilişkileri açısından Sivas Kongresi'nden Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışına kadar olan döneme, iki ülke ve iki kültürün birbirini tanımaya başlamasıyla gayriresmi olarak karşılıklı yardımların gidip geldiği bir dönem diyebiliriz. Meclisin açılışını izleyen 26 Nisan 1920 tarihinde Atatürk'ün Lenin'e yazdığı ünlü mektup, Ankara hükümetinin ilk dış politika çalışmalarından birisi olarak ortaya çıkar. Atatürk bu mektubu meclis başkanı sıfatıyla yazmış ve Moskova'ya göndermiştir. Mektupta en dikkat çekici nokta, emperyalizm aleyhine girişilecek ortak mücadele için Sovyetlerden başlangıç olarak 5 milyon ruble değerinde altın, silah, cephane ve malzemenin gönderilmesinin istenmesidir. Aslına bakılırsa Atatürk bu mektuptan çok daha önce Sivas Kongresi'nin ardından Kutül Ammare kahramanı olarak bilinen Halil Kut Paşa'yı Sovyet Rusya'ya göndermişti. Enver Paşa'nın amcası olan Halil Paşa, Çerkes kıyafetiyle gizlice Kafkaslar üzerinden Moskova'ya ancak 1920 baharında varabilecektir. Halil Paşa, burada Sovyet hükümetine İtilaf devletlerinin saldırısından sonra Türkiye'nin içine düştüğü ağır durumu anlatacak ve kısa bir süre sonra Anadolu'da milli bir hükümet kurulacağını ve bu hükümetin Sovyet Rusya'yla dostluk ve barış anlaşması imzalamaya hazır olduğunu bildirecektir. Halil Paşa, Sovyet hükümetiyle yaptığı temaslardan sonra Temmuz ayında Upmal Başkanlığındaki ilk Sovyet elçilik heyeti eşliğinde ve altınlarla birlikte Türkiye'ye doğru yola çıkar.
Türkiye ile Sovyet Rusya arasında kara bağlantısı olmadığı için Türk ve Sovyet heyetleri büyük güçlüklerle karşılaşırlar. Özellikle yolu kesen Ermenilerle mücadele ederek altınları 8 Eylül günü Erzurum'a ulaştırırlar. Altınlar hastanedeki kantarda tartılarak teslim alınır, 200 kilosu Doğu ordusu için alıkonur. Geri kalanı Sovyet heyetiyle Ankara'ya gönderilir. Atatürk'ün Lenin'e mektubunun ardından 1920 Mayıs'ında Büyük Millet Meclisi, Sovyet hükümetinin çeşitli yollardan Türkiye ile temas araması, hatta Anadolu Devrimi ile ilgileri bulunmayan kimselerin Ankara nam ve hesabına görüşmelere girişmeleri üzerine bu temasları yalnız bir kanala toplamak amacıyla Moskova'ya bir heyetin gönderilmesine karar verir. Heyet, resmi ve yetkili kişilerle görüşmeler yaparak mümkün olan en uygun şartlarla anlaşmaya varmak amacındadır. 69 günlük uzun bir yolculuktan sonra 19 Temmuz 1920'de Moskova'ya varan heyet, gerek Lenin, gerekse diğer Sovyet ricali tarafından sıcak dostluk ortamında kabul edilirler. 24 Ağustos 1920 günü Bekir Sami Bey başkanlığındaki Türkiye Büyük Millet Meclisi heyetiyle Sovyet-Rusya hükümeti arasında paraf edilen anlaşma taslağının hemen ardından askeri uzmanların ilk toplantısı yapılır ve askeri yardımın deniz yoluyla yapılması kararlaştırılır. Cephane, silah ve diğer malzemeler Rusya'nın Novorossiysk ve Tuapse limanlarından alınacak, Trabzon, Samsun ve İnebolu üzerinden Anadolu içlerine ulaştırılacaktır. Bunun üzerine çok iyi Rusça bilen Lazistan meybusu Osman Bey de sevkiyatın sağlanması için Tuapse'de askeri konsolos olarak görevlendirilir. Karadeniz üzerinden cephane ve silahın taşındığı ilk sefer 22 Eylül 1920 günü gerçekleşir. Ağustos 1922'ye kadar 200 irili ufaklı deniz vasıtasıyla İnebolu, Trabzon ve Samsun limanlarına 46 ayda toplam 300 bin ton harp malzemesi taşınır. Alemdar ve Gazal römorkörleri ile Şahin vapuru, Rusumat 4 gümrük motoru ve diğer tekneler Anadolu'nun Karadeniz'deki can damarını oluştururlar. Bu cephanelerin önemini Atatürk, "Gözüm Sakarya'da, Dumlupınar'da, kulağım İnebolu'da" sözleriyle ifade eder. Sakarya Muharebesi'nden sonra büyük taarruzumuza hazırlanan ordumuz için Almanya'dan satın alınan 30 adet uçağın yurda getirilmesi görevi Şahin adlı gemiye verilmişti. Uzun bir yolculuk ve maceradan sonra bu uçaklar ambalaj halinde Novorossiysk'e gelebildiler. Uçakların Türkiye'ye getirilmesi işinde de Sovyetler Türkiye'nin yanındadır. Yapılan anlaşma gereği uçaklar Sovyet Rusya toprakları ve limanları üzerinden serbestçe ve gümrüksüz olarak Karadeniz yoluyla Anadolu'ya taşınacaktır. Bu operasyonun çok gizli ve hızlı yürütülmesi gerekmektedir. Çünkü uçaklar büyük taarruza yetişecektir. O dönemde genç bir subay olarak Türk donanmasında görev yapan Mithat Işın, Dumlupınar, Afyon, Bursa semalarına hükmeden o çelik kartalları denizdeki Şahin yetiştirdi diye yazar. Anadolu'daki devrimci hükümet, Rusya'daki kıtlığa karşı büyük bir duyarlılık gösterir. Mustafa Kemal, o dönem Rusya'ya yardım yapılmasıyla bizzat ilgilenir. Zahire depolarındaki hububatın %40'ına el konularak Karadeniz kıyılarında bulunanların açlığını hafifletmek üzere Rus milletine armağan edilmesini emreder. Bilgi Lenin'e ulaşmıştır. Sovyet önderi 31 Ağustos 1921'de Smolyaninova çektiği telgrafta Samsun bölgesinin bütün buğdayının açlık çeken Rus kardeşlere gönderilmesi için Türkiye Meclisi'nin karar aldığını yazar. Yardımlar sadece erzak olarak yapılmaz. Anadolu, bütün fakirliğine rağmen Rusya'daki açlar için para da toplar. Örneğin Ankara, mermi fabrikası işçileri bir haftalık, imalat-ı harbiye ve matbaa işçileri bir günlük ücretlerini, keza Ankara'daki bir kısım esnaf bir günlük gelirini bağışlar. Emperyalizme karşı mücadele eden iki ülke adeta ekmeklerini birbiriyle bölüşür hale gelmişlerdir. 9 Kasım 2020 tarihinde Ankara'da Sovyet Büyükelçiliği görkemli bir törenle açılır. Bu ilk sefarethaneyi Rusların gerçekleştirmesi, diğer sefaretleri Ankara hükümetini tanımaktan başka çareleri olmadıklarına ikna etmek için örnek olur. Ankara'daki ilk diplomatik temsilcilik olan Sovyet Büyükelçiliğine şehrin en göze çarpan binası tahsis edilir. Sovyet hükümetinin Türkiye hükümetiyle siyasal bir antlaşma yapma isteği sonucu Ankara, Moskova'ya ikinci bir heyet göndermeye karar verir.
Bunun üzerine Yusuf Kemal Tengirşank başkanlığında ve Maarif Vekili Doktor Rıza Nur'un da içinde bulunduğu bir heyet görevlendirilir. Ayrıca Ali Fuat Paşa'nın da görüşmelerde bulunması kararlaştırılır. İkinci heyet 14 Aralık 1920 günü Ankara'dan yola çıkar ve 19 Şubat 1921'de Moskova'ya ulaşır ve her nevi protokol ve uluslararası kaidelerin üstünde örneği az görülen bir törenle karşılanır. Sovyet yönetimi Ankara'ya bir dostluk ve kardeşlik anlaşması yapabileceklerini iletir ve 26 Şubat'ta Moskova Konferansı başlar. Bugün hala yürürlükte olan Moskova Anlaşması sayesinde Sovyetler Sevr Anlaşması'nı reddetmeyi ve Misak-ı Milli'yi tanımayı kabul ederler. Antlaşmanın 4. maddesinde de devrimci Türkiye'nin önderlik ettiği Doğu uluslarının ulusal kurtuluş hareketleriyle yeni bir sosyal düzen için mücadele çığırı açan Ekim Devrimi arasındaki yakınlığa işaret edilmektedir. 8. maddede ise iki ülke birbirlerinin iç işlerine karışmama ve ülkelerinde birbirlerine karşı örgüt kurulmasına izin vermeme yükümlülüğünü üstlenirler. 13 Ekim 1921 tarihinde Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri ile Türkiye arasında Kars Antlaşması imzalanır. Antlaşmanın içeriği Moskova Antlaşması'yla hemen hemen aynıdır. Kars Antlaşması'yla Misak-ı Milli'yi 3 devlet daha tanımış olur. Ermeni milliyetçisi Pro Armenya dergisi Kars Antlaşması'nı yıllar sonra "Türkler ve Bolşevikler Ermenistan'ı nasıl hakladılar" başlıklı kapağına koyduğu resimle şöyle yorumlayacaktır. Türkiye'yi temsil eden Ay Yıldız'la Sovyet Rusya'yı temsil eden Çekiç Orak, Ermenistan'ı temsil eden kadını parçalamak mı istiyor? Kütahya, Eskişehir muharebelerinden sonra önemli miktarda insan ve silah gücü kaybeden Batı Cephesi Komutanlığı, birliklerine 18 Temmuz 1921 tarihinde Sakarya Nehri'nin gerisine çekilme emrini vermiştir. Aynı sıralarda Sovyet hükümeti, önemli generallerinden Frunze'nin daha kapsamlı bir dostluk antlaşması için Türkiye'ye gönderilmesine karar verir. Moskova, zor zamanlarında Türkiye'nin yalnız olmadığı mesajını vermektedir. Frunze, 13 Aralık 1921 günü Ankara'da büyük bir törenle karşılanır ve 19 Aralık'ta güven mektubunu cepheden Ankara'ya henüz dönmüş olan Mustafa Kemal'e sunar. Frunze'nin ziyareti resmi olarak Ukrayna adına yapılmakla birlikte Rusya'nın ve bütün Sovyet Cumhuriyetlerinin Türkiye ile dostluk bağlarını kuvvetlendirmek amacını taşır. 2 Ocak 1922 günü Türkiye-Ukrayna Dostluk ve Kardeşlik Antlaşması imzalanır. Mustafa Kemal ile Frunze defalarca görüşürler, aralarında büyük bir güven oluşur. Öyle ki Frunze Türk ordusunun Batı cephesini bile ziyaret edebilir. Mustafa Kemal, 4 Ocak 1922 tarihinde Lenin'e teslim edilmek üzere yazdığı bir başka mektubu Frunze'ye verir. Bu mektupta Atatürk, Sovyet sistemine, kapitalist sisteme göre çok daha yakınlaşmış bir vaziyette olduklarını, şuralar anlamına gelen Sovyet sisteminin, yani doğrudan halkın kendi seçtikleri ve halka hesap veren vekiller aracılığıyla yürütmenin gerekli olduğu gibi konulardan bahsetmiştir. Sovyet Rusya'ya karşı doğrudan veya dolaylı olarak asla hiçbir anlaşmaya ve ittifaka dahil olmayacaklarının teminatını veren Atatürk, mektupta ayrıca milli mücadelenin öncelikle kapitalizme karşı olduğu ve düşman istilasından kurtulduktan sonra büyük işletmelerin devlet eliyle idare edileceği gibi hususlara değinir. Yani Mustafa Kemal, siyasi bir rejim olarak bugünkü heykel Atatürkçülerinin iddia ettiği gibi Batı'nın liberal sistemine hiç de meraklı değildir. 1922 yılı Mart ayının ortalarında Mustafa Kemal, Aralov, Abilov ve Rus askeri ataşesi Zvonaryev'i cepheye çağırır. Aralov, 1921 yılında Ankara Büyükelçiliğine atanmış ve Lenin tarafından kendisine şu sözler tembih edilmiştir. Mustafa Kemal Paşa ilerici, akıllı bir devlet adamı. Bizim sosyalist inkılabımızın önemini anlamış olup Sovyet Rusya'ya karşı olumlu davranıyor. O, istilacılara karşı bir kurtuluş savaşı yapıyor. Emperyalistlerin gururunu kıracağına, padişahı da yardakçılarıyla birlikte silip süpüreceğine inanıyorum. Halkın ona inandığını söylüyorlar. Ona, yani Türk halkına yardım etmemiz gerekiyor. İşte sizin işiniz budur. Türk hükümetine, Türk halkına saygı gösteriniz. Büyüklük taslamayınız. Onların işlerine karışmayınız.
Aralov, yıllar sonra da Kurtuluş Savaşı'nın önderleri tarafından ve Türk yönetim çevrelerinde Bolşevik sefiri Aralov yoldaş olarak hatırlanacaktır. Mustafa Kemal'in talimatıyla Taksim'e 1928 yılında dikilen Cumhuriyet anıtına Aralov'un heykeli de konulur. Sovyetler Birliği dışında bir Sovyet devrimcisinin heykeli ilk kez Türkiye'de dikilmiş olur. Abilov da aynı şekilde 1921 yazında Azerbaycan Cumhuriyeti Türkiye elçisi olarak atanmıştır. Sivrihisar'da yapılan görüşmelerde bu heyet Lenin'in gönderdiği 3,5 milyon altın rubleyi de Türk yetkililere teslim eder. Mustafa Kemal, Türk halkının emperyalizme boyun eğmeyeceğini, Rusya'daki koşulların da ağır olduğunu bildiklerini ama buna rağmen Sovyetlerin bu yardımlara ileride de devam edeceğinden emin olduklarının altını çizer. Cephe boyunca birçok yerde Aralov ve Abilov'a askerlere hitap etme imkanı verilir. Abilov, askerler için anlaşılır, sade bir Türkçe ile Kızıl Ordu'nun İngiliz, Fransız ve diğer işgalcilere karşı elde ettiği zaferleri, Rusların Çar'ı, kapitalistleri, zenginleri nasıl devirdiğini ve artık hükümetin halkın elime geçtiğini anlatır. Alilov, Sovyet Rusya'nın Türkiye'ye destek verdiğini, askerlerin cephe gerisi için kaygı duymamaları gerektiğini, Kızıl Ordu'nun cephe gerisini emperyalistlerin saldırılarından koruduğunu söyler. İngiliz gizli arşiv belgelerine göre Büyük Millet Meclisi hükümeti, Büyük Taarruz'dan önce Aralov'un temsil ettiği Sovyet hükümetiyle gizli bir anlaşma yapar. Türkiye, Rusya'nın onayını almadan Yunanistan'la barış yapmayacak, Rusya ise Türkiye'ye Yunanistan'a karşı yapacağı savaşta ihtiyaç duyacağı her yardımı sağlayacaktır. Çok daha önemlisi, bir Sovyet askeri heyeti, savaşın etkin biçimde yürütülmesine gözcülük etmek için Kemalist ordunun karargahında görevlendirilecektir. Gerçekten de Büyük Taarruz sırasında Mustafa Kemal'in yanında Sovyet kumandanları bulunmaktadır. Bu olgu fotoğraflarla saptanmıştır. Atatürk'ün Büyük Taarruz'u dürbünle izlerken çekilen fotoğrafında hemen arkasında yere uzanmış duran subayın şapkası ve kaputu Kızıl Ordu üniformasıdır. Fakat Türk-Sovyet dostluğundan memnun olmayanlar da vardır ve tabii ki rahat durmamaktadırlar. Enver Paşa ve çevresindeki bir grup ittihatçının Turancı hayallerle yaptıkları eylemler, Ankara'daki Sovyet Büyükelçilik binasının kundaklanıp yakılması gibi pek çok olayla iki ülkenin arası açılmak istenir. Fakat bütün nifak çabalarına karşılık Mustafa Kemal kendisini çevreleyen arkadaşlarının ortasında Aralov'a şunları söyler. Oldukça fazla kişi aramızı açmak için uğraşıyor. Fakat bilmeniz gerekir ki ben herkesin önünde bu konuda söz veriyorum. Ben yaşadığım sürece Türkiye, Lenin'in ülkemiz için yaptıklarını ve yapmaya devam ettiklerini unutmayacaktır. Kürsüden defalarca söyledim ve tekrar ediyorum. Türkiye ile Sovyet Rusya arasındaki dostluk, bağımsızlığımızın temel taşıdır. Bilindiği gibi 26 Ağustos 1922 günü Büyük Taarruz başlar. Bazı Sovyet kumandanları da cephede bulunmaktadırlar. Öte yandan Komintern'in talimatıyla Yunan ordusu saflarında yer alan Yunan komünistleri ve Bolşevik görevlileri Yunan işgalciliğine karşı propaganda yürütür ve askerler Yunan seferine karşı çıkmaya çağrılırlar. 30 Ağustos zaferi ve 9 Eylül'de İzmir'in kurtuluşundan sonra Türk ordusu dağılan Yunan kuvvetlerini takip harekatını sürdürerek batıya, Çanakkale'deki İngiliz mevzilerine doğru ilerler. Ankara, İtilaf devletleri ile İstanbul hükümetinin saptadığı tarafsız bölgeyi tanımamaktadır. Türk ordusunun bu bölgeye girmesi ve Çanakkale Boğazı'ndaki İngiliz birliklerini tehdit etmesi yeni bir İngiliz-Türk savaşına yol açabilecektir. Ama İngilizlerin hesap etmesi gereken bir kuvvet daha vardır. Sovyet Rusya, boğazlar konusunda hassastır ve savaştan sonra boğazlar konusunda yapılmış ve yürürlükte olan tek anlaşma ise Moskova Anlaşması'dır. Çanakkale krizi sırasında Sovyet hükümeti, Başkomutan Mustafa Kemal'e Kızıl Ordu'nun Türk ordusuyla birlikte kanını akıtmaya hazır olduğunu bildirir. Bazı İngiliz tarihçileri, Türk ordusu İstanbul'a doğru karşı taarruza geçmiş olsaydı, Sovyet Rusya tarafından desteklenecekti değerlendirmesini yaparlar. Velhasıl Mustafa Kemal, İngilizlere karşı Sovyet İttifakı kozunu başarıyla değerlendirir ve Türk ordusu tarafsız bölgeye girer. Çatışmalar olur, 2 İngiliz askeri öldürülür. Bunun üzerine İtilaf devletleri ateşkes çağrısı yapmak zorunda kalır.
Ankara hükümetinin kabul etmesiyle 3 Ekim 1922 günü Mudanya Konferansı başlar ve 11 Ekim'de Ateşkes Antlaşması imzalanır. Türkiye bu sayede Doğu Trakya'yı savaşmadan kurtarmanın yolunu açmış olur ama tabii ki esas zafer Lozan'da kazanılacaktır. Mudanya Mütarekesi'nin ardından İtilaf devletleri Türkiye ile bir barış antlaşması imzalamak üzere Lozan Konferansı'nı düzenlerler. Sovyet-Rus dostluğu bu konferans boyunca da kendisini gösterir. İsmet Paşa, Rusya'nın boğazların statüsü hakkındaki görüşünün Türkiye'nin ihtiyaçlarına en yakın görüş olduğunu belirtir. Konferans sırasında boğazlarla ilgili esas tartışma İngilizler ile Ruslar arasında geçer. Aradaki fikir ayrılıkları o kadar ilkeseldir ki herhangi bir uzlaşma sağlamak imkanı olmayacaktır. İtilaf devletleri daha hazırlık çalışmalarından itibaren Rusları konferanstan uzak tutarak Türkiye'yi yalnızlaştırma taktiğini izlemişlerdir. Ruslar bir şekilde görüşmelere katıldığında ise Türk tarafıyla paralel hareket etmelerini engellemeye çalışmışlardır. Sonuçta 24 Temmuz 1923 günü Lozan Barış Anlaşması imzalanır. Sovyet Rusya, anlaşmanın bir eki olan Boğazlar Sözleşmesi'ni, anlaşmanın bütünü içinde bir leke olarak görse de, genel olarak Lozan Konferansı'nı baş kaldıran Doğu'nun, Birleşmiş Dünya oligarşisinin çürümeye başlayan iktidarıyla ilk diplomatik kapışması, baş kaldıran Doğu halklarının dünya kapitalizminin tek cephesine karşı temel kazanımlarını savunma ve ekonomik bakımdan tutsaklaştırıcı antlaşmaları reddetme yeteneklerinin ilk göstergesi olarak değerlendirir. Lozan Barış Konferansı'ndan sonra Türk-Sovyet ilişkilerine 3 ana unsur etki eder. Komünizm meselesi, ticari ilişkiler ve Türkiye'nin Batı ile ilişkilerini geliştirmesi. Türkiye ve Sovyetler Birliği arasında gerçekleşen yakınlaşma, 17 Aralık 1925'te Dostluk ve Saldırmazlık Antlaşması'nın imzalanmasıyla daha da güçlenmiştir. Bu antlaşmayla, İkinci Dünya Savaşı'nda dünya konjonktürü değişinceye kadar olan Türk-Sovyet ilişkileri düzenlenmiş ve sonrasındaki tüm siyasal gelişmeler bu çerçeveye oturtulmuştur. Antlaşma ile her iki ülkede karşılıklı olarak bazı yükümlülükleri üstlenmiştir. Taraflar birbirlerine karşı düşmanca eylemlere katılmayacak, herhangi bir saldırıda bulunmayacak ve birbirlerine karşı siyasi ittifaklara dahil olmayacaklardır. Protokollerde belirtilen tarafsızlık ve saldırmazlık hükümlerinin dışında, taraflar üçüncü ülkelerle her türlü ilişkilerinde özgür olacaklardır. Her iki ülkenin de üçüncü ülkelerle ilişkilerinde serbestlikleri korunmuştur. Lozan Antlaşması'nda çözülemeyen Musul meselesi, uzun dönem Türkiye ile İngiltere arasında sorun olmuş ve iki ülke arasında zaman zaman gerginlik yaşanmıştır. Şeyh Said isyanı, Avrupa'daki gelişmeler ve Türkiye'nin içerisinde bulunduğu sosyoekonomik koşullar, Türk hükümetinin Musul meselesindeki tavrında etkili olmuştur. O dönemde Cemiyeti Akvam olarak adlandırılan Milletler Cemiyeti, tamamen İngiltere'nin etkisi altındaydı ve oradan İngiltere aleyhine bir sonucun çıkması olası görünmemekteydi. Sovyetler Birliği ise Türkiye ile süregelen dostluk görüşmelerine çok önem veriyordu. Bu nedenle de Musul görüşmeleri boyunca Batı'ya karşı Türk tezini savunur bir tutum sergilemiştir. Bu dönemde Batılıların da Türk-Sovyet ilişkilerini sekteye uğratmak için bazı çabaları olmuşsa da bunlar boş girişimler olmaktan öteye gidememiştir. 1920'lerin ikinci yarısında Türk-Sovyet ilişkileri önemli bir ivme kazanmıştır. İki ülke arasındaki işbirliği sanıldığı gibi milli mücadele yıllarıyla sınırlı değildir. Belirttiğimiz dönemde çok daha olgunlaşmış ve oturmuş olan Türk-Sovyet ilişkileri, iki devrimci ülke arasındaki işbirliğinin basit, faydacı, taktiksel olmadığını, aksine uzun vadeli, stratejik bir devlet politikası olduğunu kanıtlamaktadır. İki ülke bu dönemde de aynı sorunlarla karşı karşıyadır ve ortak çıkarlara sahiplerdir. Bu nedenle birçok konuda rotayı birlikte saptamaya devam ederler. Kemalist devrim, 1923 İzmir İktisat Kongresi ile başlayan özel girişimci çizginin beklenen başarıyı göstermemesi üzerine 1930'lu yılların başında yeniden Ekim devriminden esinlendiği devletçiliğe yönelir. Kurtuluş Savaşı yıllarında devlet sosyalistiyiz diyen Mustafa Kemal, 1930'lu yıllarda yine aynı doktrine mensup olduklarını vurgulayacaktır.
Atatürk, 27 Ocak 1931 günü yapılan CHP İzmir İl Kongresi'nde ekonomik alanda istenen ölçüde başarılı olunamadığını ve artık yepyeni bir güdümlü ekonomi düzeni kurulacağını belirtir. Hatta halkımız yaratılıştan devletçidir görüşünü öne sürer ve aslında Asya'nın geleneksel devletçiliğine gönderme yapan bu görüş benimsenir. Türk-Sovyet ilişkileri, Başbakan İsmet Paşa'nın 26 Nisan'dan 10 Mayıs 1932'ye kadar 5 gün süren SSCB ziyaretiyle daha üst bir aşamaya sıçrayacaktır. 30 kişilik heyette devlet yöneticileri, toplum adamları, iktisatçılar ve gazeteciler bulunmaktadır. Heyete kimi üyeler, Sovyetler Birliği'nde araştırma yapmak ve temaslardan sonra da orada kalarak incelemelerini sürdürmeleri için dahil edilmişlerdir. Türk heyeti 6 Mayıs günü Stalin'in başkanlığındaki üst düzey bir heyetle görüşme yapar. Görüşmelerde ele alınan ana konular, Türkiye'ye verilecek kredi ve buna bağlı olarak Türkiye'nin 5 yıllık kalkınma planı, Türkiye'nin Milletler Cemiyeti'ne girişi ve Balkan Paktı'dır. Görüşmede kararlaştırılan kredi anlaşması, Türkiye'nin 5 yıllık kalkınma planının mali kaynaklarının 1/3'ünü oluşturacaktır. SSCB, Türkiye'ye 8 milyon dolar faizsiz borç verecektir. Geri ödemesi 20 yıl içinde tarım ürünleriyle yapılacaktır. Ayrıca Türkiye'de kurulacak fabrikalara teknoloji ve uzman yardımı da kredi anlaşması içindedir. 1934 yılında yürürlüğe konan 5 yıllık sanayileşme planı kapsamında Kayseri'de ham maddesi tamamen yurt içinde üretilen pamukları işleyecek, halk tipi, ucuz pamuklu kumaş ve iplik üretecek Sümerbank Kayseri Bez Fabrikası'nın temeli atılır. Sovyetler Birliği'nden alınan kredi sayesinde ve yine onlardan gelen uzmanların rehberliğinde kurulan fabrika 16 Eylül 1935'te hizmete açılır. Türkiye'de sanayileşme hareketini başlatan ve devlet tarafından yapılmış ilk tesis olan fabrika, toplam 3055 çalışanı ile üstelik dünyada ekonomik bir çöküş yaşanırken ülkedeki işsizliğe bir nebze çare olur. Fabrika açılışında Sovyet yönetimi jest amaçlı olarak çark çeviren Atatürk tasvirli bir heykel hediye ederek fabrikanın işletmesinde herkesin görebileceği bir yere koyar. Hafif eğimli bir alanda bir çarkı çeviren Atatürk'ün çıplak olarak betimlendiği heykel, çok partili sisteme kadar fabrikada kalır, ardından da alelacele çıplaklık öne sürülerek sökülür ve depoya kaldırılır. 9 Ekim 1937'de ise Nazilli Dokuma Fabrikası'nın açılışı yapılır. Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk de Başbakan İsmet İnönü ile birlikte açılışa katılır. Atatürk, Sovyet yetkililerinin tek tek elini sıktıktan sonra Sovyet kolektifine teşekkürlerini iletmelerini rica eder. İsmet Paşa'nın Moskova'da Stalin'le görüşmesinde alınan kararlarla başlayan Türkiye'nin 5 yıllık kalkınma planı süreci büyük başarılar kazanmıştır. 1930'ların Türkiye'si, Sovyetler Birliği ve Japonya ile birlikte o dönemin dünyasında en hızlı gelişen ilk 3 ülke arasına girmiştir. İsmet Paşa'nın Sovyetler Birliği ziyaretine cevap olarak Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Merkez Yürütme Kurulu, Kara ve Deniz Kuvvetleri Halk Komiseri Voroshilov'un başkanlığındaki bir heyeti, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilanının 10. yıl dönümünde Türkiye'ye gönderir. Voroshilov başkanlığındaki heyet 26 Ekim 1933 günü gemiyle İstanbul'a gelir. İzmir adlı gemi, İstanbul Boğazı'na girişte halkın büyük coşkusuyla ve Türk donanmasının Zafer ve Kocatepe destroyerleriyle karşılanır. İstanbul'da tarihi yerleri gezen heyet, resmi görüşmelerin ardından İstanbul'dan ayrılarak özel bir trenle Ankara'ya gider. Heyet, Haydarpaşa Garı'ndan alkışlarla ve Enternasyonal Marşı eşliğinde uğurlanır. Ankara Garı'nda Sovyet heyetini Fevzi Çakmak ve diğer askeri yetkililer karşılar. Her yer Türk ve Sovyet bayraklarıyla donatılmıştır. Karşılamada yine Enternasyonal çalar. Heyet 29 Ekim törenlerine ve değişik yerlerdeki kutlamalara katılır. Heyetle birlikte Türkiye'ye Sovyet sinemacıları da gelmiştir. Mustafa Kemal'in isteği üzerine Sovyetlerin ünlü yönetmenleri, Türk Milli Eğitim Bakanlığı'nın da katkılarıyla Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesine adadıkları bir belgesel çekerler. Mustafa Kemal'in 10. yıl töreninde yaptığı ünlü konuşmanın tamamı işte o kamera tarafından belgelenmiştir. 10. yıl nutku, Türkiye'nin Kalbi Ankara adı verilen filmle de yer alır. Belgesel filmde Voroshilov heyetinin Türkiye ziyareti de bulunmaktadır. Türkiye'nin ilk belgesel filmi olan
Türkiye'nin kalbi Ankara, uzun süre gösterimde kaldıktan sonra Türkiye'nin batıya yakınlaşması sonucu arşivlerin tozlu raflarındaki yerini alır. Voroshilov başkanlığındaki heyet, Türkiye'den ayrılmadan önce 4 Kasım 1933'te İzmir'i de ziyaret eder. Heyet, Karşıyaka ve Göztepe'nin maçlarını izlemiş, şehir merkezinin dışına çıkarak Bergava'ya kadar uzanmıştır. İstanbul'a dönmek üzere Sovyet heyeti İzmir'den ayrılırken, Voroshilov'a İzmir'in fahri hemşerisi unvanı verilir. Hatta 1935 yılında yeni yapılan bir bulvara Voroshilov Bulvarı adı verilir. Ancak İkinci Dünya Savaşı sonrasında Moskova-Ankara ilişkilerinin soğumasıyla Voroshilov Bulvarı'nın adı Plevne Bulvarı olarak değiştirilir. Soğuk Savaş sırasında Türkiye, Amerika'nın dümen suyuna girince Sovyetler Birliği Savunma Halk Komiseri Kliment Voroshilov'un ismi de yok edilir. 1936 yılından itibaren İkinci Dünya Savaşı'nın ayak sesleri iyice duyulmaya başlanır. Türkiye, Boğazlar rejimini değiştirme zorunluluğunu hisseder. 22 Haziran 1936'da İsviçre'nin Montreux kentinde bu amaçla bir konferans toplanır. Tevfik Rüştü Aras başkanlığındaki Türk heyeti ile Sovyet heyeti konferans boyunca adeta omuz omuza bir diplomasi mücadelesi verirler. Lozan'da olduğu gibi burada da İngiltere'nin tezleriyle çarpışılır. Nihayetinde 20 Temmuz 1936'da Boğazlar rejimi Türkiye ve Sovyetler Birliği'nin çıkarlarına uygun olarak yeniden düzenlenir ve 9 devletin katılımıyla imzalanır. Türkiye Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk, meclisin açılış konuşmasında Montreux Sözleşmesi bağlamında Türk-Sovyet ilişkilerini şöyle değerlendirir. Bu münasebetle karada ve denizde büyük komşumuz Sovyet, Rusya ile aramızdaki 15 seneden beri her türlü tecrübeden geçmiş olan dostluğun ilk gündeki kuvvet ve samimiyetini tamamıyla muhafaza ederek tabii inkişafında devam ettiğini beyan etmekle de ayrıca memnuniyet duyarım. Rüştü Aras da Atatürk'ün son isteklerinden birisinin Sovyetlerle ilişkilerin 1925 Antlaşması çerçevesinde yürütülmesi olduğunu belirtir. Ayrıca Zekeriya Sertel, Celal Bayar ve Tevfik Rüştü Aras'ı kaynak göstererek Atatürk'ün ölüm yatağında arkadaşlarına şu vasiyette bulunduğunu aktarır. Sovyetler Birliği'ne karşı asla bir saldırı politikası gütmeyeceksiniz. Doğrudan ya da dolaylı olarak Sovyetlere yöneltilmiş herhangi bir antlaşmaya girmeyecek ve böyle bir antlaşmaya imza koymayacaksınız. Atatürk, Sovyetlerle olan stratejik ittifakı 1928 yılında yapılan Taksim Anıtı'na da kazımış ve bu dostluğu ölümsüzleştirmiştir. Mustafa Kemal'in talimatıyla anıta konulan Aralov heykeli, Türk-Rus dostluğunun bugün de ayakta olan simgesidir. Atatürk'ün ölümü ve ardından patlak veren İkinci Dünya Savaşı sonrası Türk-Sovyet dostluğu bozulmuş ve bir daha eskisi gibi olamamıştır. Türkiye, NATO'ya dahil olarak Atatürk'ün Sovyetlere yöneltilmiş herhangi bir anlaşmaya girmeyeceksiniz vasiyetine uymamıştır. Sovyetler Birliği de 1960'lardan itibaren Lenin'in devrimci çizgisinden kopup sosyal emperyalist bir yola girerek Lenin'in geleneksel Türk dostluğundan vazgeçmiştir. Bugün Türkiye'deki siyasi iktidar düzleminde dile getirilen Türk-Rus-Çin ittifakı önerisi, hem Batı karşısında kaybettiğimiz bütün cumhuriyet kazanımlarımıza yeniden kavuşmak, hem de büyük önderimizin vasiyetine geri dönmek adına çok önemli ve hayati bir adımdır.